Sovyetler Birliği'nde kamyon üretiminde öncelik ağır ve orta hizmet taşıtlarına verilir. Bunun sonucunda ülkede hafif kamyonet ve minibüs sıkıntısı yaşanır. Çözüm olarak benzer araçlar diğer ülkelerden ithal edilir. Özellikle Nunaysa kamyon ve minibüslerin tedariği Polonya'dan sağlanır. Gelin unutulan efsane Polonya üretimi minibüs Naysa'nın tarihine birlikte göz atalım. Otomobil üretim şirketi FSD Naysa tarihine baktığımızda aslında sürecin bir mobilya fabrikasında başlandığı görülür. Fabrika 40'lı yılların ikinci yarısından beri mobilya üretir ve 1950'li yıllarda Polonyalı yetkililer ülkenin küçük bir teslimat minibüsüne ihtiyacı olduğunu düşünmeye başlar. Böylece 1957 yılında Polonya'nın güneybatısındaki küçük Naysa kasabasındaki mobilya fabrikası kamyonet üretmeye başlar. Aynı yıl 800 kilogram yük kapasiteli ilk ticari araç Naysa N57 fabrika kapılarından çıkar. Varşova M20 adı altında üretilen Pobeda Gaz M20'nin Polonya lisanslı versiyonunun bileşenleri kullanılarak monte edilir ve tamamı metalden yapılmış küçük bir minibüs olur. 1959 yılında kapalı bir kamyonet, 8 kişilik bir minibüs ve bir ambulanstan oluşan N59 serisi üretilerek kullanıcılara sunulur. Daha sonra tesis, kalıcı adı Fabrika Samodohol Dostavçı yani Türkçesiyle teslim edilebilir araç fabrikası adını alır. 1960 yılında fabrikadan N57, N58, N59 minibüs, N60 ve N63 gibi modeller üretilse de görünümleri aralarındaki ufak farklara rağmen pek değişmez. 1964 yılında N59 modelinin daha da geliştirilmesi, güncellenmiş ön cepheye ve modernize edilmiş 70 beygir gücünde bir motora sahip yeni bir gövdeyle donatılmış Naysa 501 ile gerçekleştirilir. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne ilk ithal edilen araçlarda 501 Naysa modelleri olur. 1967'de 501C izotermal minibüs ve 501M minibüs olarak iki modifikasyonun teslimatına başlanır. 1968 yılında FSD tesisinde üretimi yeniden organize edildiğinde her şey değişir. Aynı zamanda bu süreçte Polonyalılar güncellenmiş Naysa 521 modelini piyasaya sürer. Model dışarıdan öncekinden önemli ölçüde farklı görünüme sahip olur. FSD için asıl zirve noktası 521 modelinin piyasaya sürülmesiyle gerçekleşir. Naysa, karakteristik yarım kaput çıkıntısına ve devasa panoramik ön cama sahip yine daha geniş bir gövde ile üretilir. Ayrıca içeride daha konforlu ön koltuklar ve geliştirilmiş döşemeler yer alır. Teknik olarak ise araç neredeyse hiç değişmez. Kaldıraç yaylı ön süspansiyona ve yaprak yaylar üzerine bir arka aksa sahip bir şasi ile imal edilir. Tüm bu ünitelerin yanı sıra 70 beygir gücündeki 4 silindirli motor ve 3 vitesli şanzıman hala Varşova Otomobil Fabrikası'ndan tedarik edilmeye devam eder. Bir süre sonra FSD şirketi Alman müşterilerin talebi üzerine çatı yüksekliğini 10 cm arttırarak 522 modelinin üretimini yapar. Model 1968'den 1994 yılına kadar üretilir ve kullanıcılara sunulur. 1972'de 30.000. Naysa aracı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde tescil edilir. O zamana kadar bu araçlar oldukça basit ama oldukça güvenilir araçlar olarak ün kazanır. Ancak bunun yanı sıra dezavantajları da vardır. En ciddi olanlar kötü yol tutuşu ve etkisiz fren sistemi olur. Bu sorunların bir kısmı 1976'da çift devreli hidrolik fren tahrikinin tanıtılmasıyla kısmen düzeltilir. 1978 yılında 100.000. Naysa aracı Sovyetler Birliği'ne ihraç edilir. Daha sonra Polonyalı kamyonların ihracat seviyeleri ciddi şekilde düşmeye başlar. Öncelikle araçların genel tasarımı bu konuda etkili olur. İkincisi, o zamana kadar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin kendi minibüslerinin büyük ölçüde üretimine başlaması olur. Piyasa ekonomisinin ortaya çıkışıyla birlikte modası geçmiş Naysa araçlarına artık ne Polonya'da ne de yurt dışında ihtiyaç duyulur. 1994 yılında otomobil üretimi tamamen durdurulur ve 2 yıl sonra iflas eden tesisin tüm mülkleri Koreli şirket Daewoo tarafından satın alınır.